Sabah Günaydın'dan herkese merhaba. Bugünkü konuklarım Sena Mercan, Dinç Daymen. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Siz iyisiniz. Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Yağmurlu bir günde güzel bir çekim yapacağız inşallah İnşallah. diyorum. Ayaklarınıza sağlık şimdiden. Teşekkür Neler ederiz. yapıyorsun? Şöyle biraz genel başlayalım. Sayf nasıl gidiyor, hayat nasıl gidiyor? Benim için güzel gidiyor. Tatlı, heyecanlı. Biraz bir yorgunluk oluyor tabii arada ama gayet iyi, keyifli gidiyor yani benim açımdan. Set de gayet iyi. Süper. Benim için de iyi gidiyor. Yolunda her şey. Yani havaların kötü olması Dışında. dışında bir problemim yok yani. Evet, Yolunda her ısınacak şey. Set inşallah. güzel, hayat güzel. Yolunda yani her şey. Süper. Konuşacağız, diziden konuşacağız, hayattan konuşacağız. Ama öncesinde şöyle sizi en başından biraz tanımak istiyorum. Şimdi kariyer yolculuğunuzu bir dinleyeyim istiyorum. Sena ile başlayalım. Hanımlara öncelik Tabii olsun. ki, tabii Teşekkür ki. ederim. Nasıl bu mesleğe yöneldin? Seni şevk eden o şey neydi? Şöyle en başından dinleyebilir miyiz biraz? Tabii ya bu yolculuk benim aslında her şey bir merakla ve inadımla başladı diyebilirim benim İnat. için. Merak kısmı şöyle, küçüklükten beri hep bu kamera arkalarını, kameraları hep merak ediyordum. Hatta evde elimde hep kamerayla gezen bir tiptim aslında ben. İşte annemleri hep video altına alırdım, kendimi çekerdim. İşte atıyorum bir oyun oynuyorum. Barbie'lerle değil de hani kendimle oynuyordum. İşte bir karşımda birini hayal ediyordum falan o şekilde. Yani bir kişilik oyun oluyordu 10 kişilik falan. Hep böyle hani bir oyun halindeydim zaten. Sonra tabii bu zaman işte büyüdükçe bazı şeylerin farkına vardım. İşte bu kamera arkalarını falan daha çok araştırdım, izledim, ettim. Sonra ailemle de güzelce bir konuşunca dedik işte nasıl yapacağız, nasıl ilerleyeceğiz? Çünkü onların birazcık kafada daha farklı şeyler vardı. Tabii. Sonra işte ben de eğitimler falan filan derken onları da ikna ettim. İnat kısmı orada oluştu bende. Ne istiyorlardı? Onlar çok farklı şeyler istiyorlardı yani. Abim bana gastronomi oku diyordu. Bolulu'yum çünkü ben işte elimiz lezzetli olur falan filan. Oradan ilerlersin falan diyordu. Babam da çok farklı yani otosanayi, yedek parça üretimi o şekilde. O böyle daha kurulu düzen. Hani gel yanımda aile şirketi falan o şekilde istiyordu. Orada birazcık minik inatlaşmalarımız oldu ama hallettik onları. Şu an hepsi çok destekçi zaten. O şekilde zaten ilk deneyimimi yaşadığımda da şey oldu. Evet yani zaten hep hissediyordum ben içimde. Yani her zaman şey diyordum bunu arkadaşlarım bilir, ailem bilir. Bir gün olacak ben hissediyorum. Ne zaman bilmiyorum ama yani olacak arkadaşlar diyordum hep. O şekilde ilerledi. Sürpriz de oldu bu iş tabii ki bize. Çok da iyi oldu. Zaten bir şeyin olması için ona önce sen %100 inanacaksın Evet, derler ya. evet. Ondan sonra gelir Bir diye. şey vardı yani o çocukluktan beri vardı diyordum yani olacak ya diyordum. Görüyorum kendimi diyordum yani o şekilde. Süper. Dinç'ten de dinleyelim isterim. Ben aslında işte işletme mezunuyum ben. Evet ona gelecektim. İşletmeden oyunculuğa nasıl bir Evet. geçiş oldu merak ediyorum. Ya şöyle benim çocukluktan beri hani Sena gibi aslında ben de böyle evde arkadaşlarla oyun yazmalar, skeç oynamayı falan çok severdik. Çekelim, edelim kendimizi. Hatta böyle yayılmasını istemeyeceğim çocukken böyle arkadaşlar arasında çektiğimiz şeyler vardı. Eyvah. Tabii şey yani merak ediyorsun, uğraşmak istiyorsun böyle bir şeylerle. Kendin yazıyorsun. Tabii ki de çok saçmaydı ama o zaman keyifli geliyordu. Onun dışında hani çocukluktan beri hep böyle aksiyon filmleri falan ben çok izlerdim. Hani aile de birazcık film izlemeyi sevdiği için beni devamlı her akşam film izlerdik. Her akşam. Bir yerden sonra şey demeye başladım. Ben de mi yapsam'a döndü bu sefer. Hani normal tiyatrodan aslında biraz daha kamera önü oyunculuğuna orada döndü benim. Çünkü okulda falan tiyatro yapıyordum. Tiyatro kollarındaydım. Hani oyunlar oynuyorduk falan ama hiç böyle kamera önü oyunculuk yapayım gibi bir fikrim yoktu. Bir noktada artık aksiyondan aslında yola çıktı. Yani ben normalde hep şey diyordum ben aksiyon işlerinde oynayacağım. İşte dublör kullanmayayım, onu yapmayayım, bunu yapmayayım. Tom Cruise gibi birazcık böyle kırılsın bacak önemli değil falan kafasındaydım aslında. O yüzden hani bu işe girerken de aksiyon olması falan beni çok yükselten bir şeydi. Ailemde tabii ki de klasik anne hani altın bilezik olsun oğlum falan. Oyunculuk eğitiminin yanı sıra üniversiteyi okudum. Yani çok böyle şey bir öğrenci de değildim ben. Hani dersi dinlerdim. Eve gelip çok az bakardım. Bana yeterdi. Hani öyle çok yüksek ortalamalar alayım gibi bir hayalim de yoktu. Başarısız da bir öğrenci değildim. Sağ olsun bu konuda hani şükrettiğim nadir şeylerdendir. Yani ailemde destek oldular. Tamam oğlum hani okudun, mezun oldun, diplomayı koydun. Artık ne yapmak istiyorsun diye. Onlar da arkamdalardı. Pandemi sonrasında böyle bir arkadaşım aracılığıyla menajerimle tanıştım falan derken bir bölümlük iş, 2 bölümlük iş falan derken öyle evet kuruluş orana kadar geldik inşallah. bundan Öncesinde ama sonrası. başka projeler var değil mi Tabii, ikinizin de var. kariyerinde? Ama herhalde büyük çıkışı Kuruluş Orhan'da yaptınız Kesinlikle. ikiniz de. Yani evet en çok kitleye hitap eden, Evet. hani ana akımda karşılığı olan ve
sosyal medyada da Hı, karşılığı hı. olan Çok güzel bir şans evet bizim yani için çok büyük gerçekten. şans gerçekten. Sağ Evet. olsunlar hani izleyenler de sevdiler ettiler. Ya biz zaten severek oynuyoruz o çok ayrı da. Yani izleyenlerde de karşılık bulması güzel yani. Tabii, kesinlikle öyle. O zaman şöyle en başından diziyle ilgili konuşmaya başlayalım. Şimdi projeye nasıl dahil oldunuz? Size o teklif geldiğinde ne hissettiniz, ne düşündünüz karakteri okuduğunuzda? Hı. Yani ben bu karakteri oynamalıyım dedirten o his neydi size? Yine ben başlayayım. Ladies Tamam. first, sen başla. Tamamdır. Bana çok sürpriz oldu. Çünkü ben o sırada yurt dışında eğitimdeydim. Gelmeme yaklaşık daha böyle 2-3 hafta falan daha vardı. Bir anda menajerimden bir telefon ve dedi böyle böyle bir iş var. Hani acil audition yollaman lazım. Ve ben o sırada şeyim hani dersteyim, dersten çıktım. Hemen odama eve gittim, çalıştım falan derken ve biraz uzun da bir şeydi. Ama garip bir şekilde işte insan içine doğuyor. Ben onu tek seferde rahatlıkla normalde uğraşırız auditionlarda hani böyle Evet. bir önden bir hazırlık bir şey. Çok da vaktim yoktu zaten. Elimden geldiğince en hızlı şekilde verdim audition'ımı. Ertesi sabah telefonda direkt kabul olduğunu öğrendim. Çok mutlu olmuştum. Ve ya benim içime doğuyor. Böyle bir özelliğim var. Bence hislerim kuvvetli. Olabilir. Ben audition'ı verirken de şey oldum. Ya oluyor bu ya. Tamam hissi oldu yani bende. Tamam ben buradayım dedim. Çünkü audition'da karakterim Halime o kadar benimle aynıydı ki şey oldum yani. Bu Sena dedim içimden ya. Bu Sena dedim ve çok rahat oynarım Ve ben bunu dedim. oynamalıyım. Ben bunu istiyorum dedim yani. Kendim oynayabileceğim bir iş yani ne kadar Evet. güzel. O yüzden de hemen işte bazı süreçleri erkene çektik. Buradaki görüşmelerimizi hallettik. Sonra hemen eğitim süreci başladı zaten. Onları da en hızlı şekilde halledip dizimizi çekmeye başladık. Çok Süper. güzeldi yani. Güzel bir yolculuk olmuş. Çok güzeldi. Valla benim aslında şöyle klasik tabii ki de işte 2 bölüm yine bir yerde oynadıktan sonra audition geldi. Biz de işte ben de menajerimle işte deneme çekimine gittiğimizde falan çıktık dedik yani. Olacak galiba. Öyle birbirimize baktık sadece. Normalde çok öyle auditionlardan sonra ben konuşmayı hiç sevmem. Hani gönderirim ya da işte görüşmeye giderim, çıkarım ve eve gelip şöyle otururum. Benim işte o yani artık takıntı da denilebilir buna bilmiyorum. Ben bir şeyden haber gelene kadar kitleniyorum kalıyorum yani böyle o netleşene kadar kafamda dönüyor. Çok fazla insanlarla bunun muhabbetini de yapmak istemiyorum. Çok konuşunca oluyor. Evet. Yayılmasını sevmem yani. Ya, büyüsü kaçıyor. Evet büyüsü Ben kaçıyor çok inanıyorum ona. gerçekten. Ve Kesinlikle. bekledim. Bir gün falan geçti işte sanırım. Menajerim aradı. Görüşme. Gittim. Çıktım. Yine bir gün geçti. Oldu. Tamam süper. Çok mutlu oldum 2 falan. günde. Tabii direkt çiftlik eğitimi falan derken zaten bu serüvene başladık. İyi ki de başlamışım. Çok mutluyum ya. Süper. Gerçekten mutluyum yani. O zaman çiftlik eğitimi demişken hemen o eğitimleri sormak Evet. istiyorum. Şimdi dönem işi diğer işlere göre tabii ki bildiğimiz gibi daha zor. Kılıç kullanılıyor, işte ata biniliyor, ok kullanılıyor falan derken o kostümüydü, ortamıydı falan. Evet. O kadar insan çekim yapıyorsunuz. Tabii ki her türlü normal çekimler, ev çekimine göre Hı hı, falan hı daha hı. zorlu oluyor. Bu noktada eğitim sürecinizi dinlemek isterim. En zorlandığınız hangisi oldu onu merak ediyorum. Bunları böyle bir anlatırsanız mutlu olurum. Tabii ki. Sen mi başlasan Ya bu sefer de sen başla. Hadi bu Ben sefer de Dinç başlayayım. başlasın. Evet. Tamam. Şöyle şimdi ben daha önce çocukken falan da hani böyle at binmeye gittiğim için bir tık biliyorum ama tabii ki de bu dizideki gibi bir o işte ne bileyim 4 nala gitmesi hani o kadar bir tecrübem yoktu. Profesyonel değil. İşte çiftlikte çabuk kavradım ama benim asıl merakım hep yine dediğim gibi hani aksiyon falan demiştim ya. O işin kılıç işte ne bileyim tabii ki de daha koreografi onlar daha hoşuma gidiyordu. O kısımlara birazcık daha ben odaklanmış durumdaydım yani. Ee, Kılıç kısmı çok hoşuma gitti zaten. En çok keyif aldığım nokta o. Tabii o döneme ait tarih hocamız var, tarih danışmanımız. O geldi. O döneme dair işte nasıl oturulur, işte yemekten sonra falan. Hani her türlü bize Hareketler. geniş bir bilgi verilmesi gerekiyor. Hani Tabii sahne oturması, yazılması, kalkması, yazılmamasından bağımsız bilelim yani. Ondan sonra beni aslında en çok şey yapan, biz hani oyuncu olarak işte sahne kuruluyor, sen burada duracaksın. Bunda sıkıntı yok, nerede duracağımızı çok iyi biliyoruz. Ama atla durmak Tabii. çok daha zor yani. Benim mesela ilk bölümde de bizim hani tanışma sahnemizi çektiğimizde de biraz Atı huzursuz. yakalama Evet, sahnesi değil mi? evet. Evet izledim bugün onu. O halat ona gitmiyor yani kafasını çekiyor, su içmesi lazım, Tabii. içmiyor, Onun dili durması farklı, bizimki gerekiyor, farklı. durmuyor. Bir tek işte gerçekten Halimelerin önünden böyle bir şov yaparak koştuğu bir sahne var atın. Hı hı. İlk daha gördüğü abla şu Evet. atın güzelliğine bak dediği kısım. O sahne Gerçek gerçekten değil atı mi? saldılar. At O gerçekten oynadı orada. hatta yönetmenimiz de dedi. Oynadı ya dedi bildiğin yani. Gerçekten şov yaptı. Sonra bir tık Yağmur'un da etkisiyle biraz Oldu. hani ya artık gideyim ya saman yemek istiyorum moduna geldi muhtemelen birazcık.
Bir de onun dışında aksiyonda şey zorluyor. Tabii ki de zırhlarla estetik. Şimdi biz çiftlikte kendi kıyafetlerimizle çalıştığımız için tabii çok fazla böyle sahneler genelde savaş alanı havasında olduğu için bir orada bir burada çok böyle hareketleri tam göremiyoruz ama tam çevirme yapmamız gerekiyor normalde kılıcı. Yani bize eğitmenlerimiz, standlarımız falan sağ olsun öyle gösterdiler. Ama zırh ona el vermiyor. Yani Evet. takılı yok. Kıyafet el vermiyor. Kaç kere kıyafetin arkasının yırtıldığı oldu yani. Dikildi, tekrar çektik falan. Yani en çok zorlayan gerçekten atı bir yerinde durdurmak muhtemelen benim için. Bir de o zırhla aksiyon çekmek ki ben yine bir süredir dayak yiyen kısımdaydım. Yeni yeni açıldım ben. Aslında onu Halime'ye sormak lazım Sena'ya Evet, nasıl. zor. Zırhlı zor ama alışıyor insan bir süre sonra artık. Senin de çok yani. aksiyon sahnen var. Var, Hani var. normalde erkeklerin daha fazladır aslında ama Ama ben çok seviyorum. Yani şöyle Evet, yakışıyor abim mu var annene? bir tane. Teşekkür ederim. Bir tane abim var. Abiyle büyüyenler bilir yani. Hı hı. O hırçınlık geliyor o kız çocuklara, kardeşlerine. Çünkü Evet. küçüklükten beri üstümde bazı şeyleri denediği için hani gel Sena kardeşim deyip hani o tokat savaşları falan öyle şeyler. gel de bir şey. Hani evet yani üstümde böyle bir boks şeyi. O yüzden hani alışkınım da öyle de büyüdüm. İçinde seviyorum yani genel olarak. Yapım da öyle gerçi. Hani hiçbir şey zorla Alışıyorum zaten diyorsun. olmaz. O yüzden ben o hırçınlığı, o agresiflik hoşuma gider benim. Bazen birçok duygu oradan çıkıyor benden zaten. Kılıç olaylı yani kılıç kullandığımız ya da ok kullandığımız zaman ben çok iyi hissediyorum kendimi. Çünkü ya insanız illa bir şeyler bastırılıyor, duygularımız bastırılıyor, bir şey oluyor. Ben orada çok güzel çıkartabiliyorum onu. Rahatlama yani benim için terapi gibi geliyor Evet aynı ya zamanda. doğru terapi gibi bir şey. At binmek de öyle yani Hı aynı hı. şekilde. O da yani bir canlıyla birleşip onunla beraber yol almak bana çok huzur veriyor. Kaç kere şey hissettiğimi hatırlıyorum ben. Çok gergin olduğum zamanlarda böyle yani ya da bir huzursuz hissediyordum. Gidiyordum çiftliğe mesela biraz at biniyorduk bir şey oluyordu. 4 nal yapıyorduk. Çok iyi hissediyordum kendimi sonrasında. Bir de vakit Doğru. geçirdikçe alışıyorsun ediyorsun. İlk başlarda zor tabii. Düşmelerimiz de oldu. Çifte yemelerimiz de oldu Tabii, tabii ama olur. çok güzel çok eğlenceli yani. Ben seviyorum aksiyonu, hızı, o savaşı seviyorum yani. Hoşuma gidiyor. Şimdi setteki ortamı da merak ediyorum. Aslında oradan çok konuk ağırladığım için bir nevi böyle aşinayım Aynen, aslında orada diyebiliriz. gibisin. Gözümde canlı kalabiliyor. Ama yine de sizlerden de dinlemek istiyorum. Sahne dışında nasıl vakit geçirirsiniz? Hani o kimlerle oturursunuz, neler yaparsınız merak etmiyor değilim onları da. Ya vallahi sahne dışında zaten yine yani herkes birlikte olduğumuz için hep kalabalık sahnelerde oluyoruz genellikle. Ama yani genellikle ne oluyor? Bir çay içiyoruz, bir şey oluyor. Sahneyi konuşuyoruz. Komik bir şey yaşadıysak gülüp eğleniyoruz onun üstüne. Ya da ne bileyim zorlu bir sahneyse eğer burada ne yapsak diye düşünüp hani plan program yapılıyor tabii ki. Ama ekiple zaten artık bir aile olduğumuz için hani herkes birbirini tanıyor. Her gün birlikteyiz. Yani eğlenceli geçiyor şakalar onlar bunlar. Benim için güzel eğlenceli geçiyor yani. Zaten hani aşağı yukarı bizi takip edenler falan da biliyor hani. Beraber sahnemiz Evet, olduğunda evet. işte Sena oluyor, Iraz Hatun, Esma Hatun, Evet. Nilüfer Hatun. Nilüfer Hatun. Genelde hani hepimizin ortak olduğu zamanlarda böyle muhabbet, sohbet işte ne oldu, ne bitti, sahne nasıl geçti, işte nasıl gidiyor falan. Evet. Ekiple de dediği gibi iyiyiz. Yani set ekibi haricinde hazırlık kısmındaki kişilerle de falan hani Evet. oturup çok fazla böyle çay, kahve, sohbet ediyoruz. Çünkü başka türlü geçmiyor. Tabii. Ya bir sahneyi çekiyorsun sonra belki arada 5 saat boşluğun oluyor. Tabii. Hadi tamam ben kenara çekildim de 5 saat bekleyeyim. Ben hiç sevmem. Oturmayı da hiç sevmem ben yani. de. Bir noktada şey oluyorum. Bir dolanayım ben ya. Bir volta atayım falan moduna girdiğim için. Orayla 5 dakika, burayla 5 dakika. Biraz orada, biraz burada. Herkes. Ben değil mi? uyuyorum Tabii ama. ben bir de şeyi severim yani. Hani belki de mesleki olarak da bu şey. Herkesle konuştuğunda bir şey alıyorsun ya. O benim çok hoşuma gidiyor. Yani birinin bir reaksiyonu, birinin söylediği bir laf şeyi çok severim ben. Bu dedemden de gelen bir şey sanırım. Böyle insanların hani konulara verdikleri reaksiyonlar ama çok böyle mahalle ağzıyla ya da dile pelesenk olmuş cümleler vardır ya. Tık öyle bir şey söyler ki boşu gülersin hiç güleceğin bir şey değildir Evet tam ya. nokta atış yaparım. Nereden buluyorsun bu lafları dersin. Ben öyle şeylere bayılıyorum. O tatta insanları buldum mu da çok kolay kolay bırakmam yani şey. Gidip böyle muhabbet edip ağzından bir şey alayım. O çünkü yerleşiyor bana da. Hoşuma gidiyor herkesten bir şey, ondan bir şey alayım, bundan bir şey alayım. Yarın bunu da kullanırız. O yüzden herkese çok iyi olmaya çalışıyorum. İçimden de öyle geliyor. İyiyiz yani. Süper. Neyi merak ettim az önce sen anlatırken biliyor musun? Herkese hatun hatun diye bahsettin ya. Acaba dedim set arkasında da karakter isimleriyle mi birbirlerine sesleniyorlar? Oluyor. Gerçek Vallahi ben isimleri. yapıyorum onu ya. Yapıyor. Ben onu Oluyor. yapıyorum Böyle çok. bir şey Evet. aldım o Evet. enerjiyi. Ya çünkü şimdi 2 tane atıyorum Sena var. Hani işte Halime mi Sena mı? Tamam onu Sena'ya alıştım artık. Öbürüne de Sena. İkisi aynı ortamda değilken ikisine de Sena Sena. Ama aynı ortamdayken Iraz Hatun'um. İrem'e mesela Esma Hatun diyorum.
fotoğrafa yorum yaptığı zaman falan işte bir fotoğrafa yorum geliyor. Altına Esma Hatun, işte Ilgaz Hatun. Normal hayatta çünkü çok iyi yani dışarıda da görüştüğümüz için biz Evet. iyi anlaşıyoruz. O da olduğu için hani öyle bir arkadaş grubu gibi. Ya bir de dizi karakterleriyle hitap etmek bana daha keyifli geliyor. Havalı. Ya hem havalı hem de o işi yapıyoruz ve en azından benim aklıma demek ki sen işte Halime olarak kalmışsın. İşte yarın O öbür kadar gün- benimsemişim aslında. Evet yani sen yapmışsın işini bende de böyle kalmış gibi aslında hani onun işini beğendiğim için ben işini beğendim, işini gerçekten iyi yaptığını düşündüğüm insanları hep karakter adıyla seslenmeyi seviyorum. Onun dışında zaten normal belli bir samimiyet eşiğinde hani şeysek normal abi ne haber ya da abla ne haber falan modundaysam o isimle hani o ayrı. Ama yakın olduklarıma karakter ismiyle Şakalaşmalar bulaşmayı oluyor, evet aynen. seviyorum yani. Şimdi sette anladığım kadarıyla zaten güzel bir ortam var. Hı hı. Bunu zaten çok insandan da Evet, dinledim. evet. Peki partner olarak nasıl anlaşıyorsunuz? Onu aslında bir merak ediyorum. Hani şeyi eklemek istiyorum. Şimdi ilk tanıştığınızda hani ilk birbirinizi gördüğünüzde ne düşündünüz? Bir de birbiriniz hakkında. Hani başta olur ya aslında başta hiç hoşlanmamışsın senden ama sonradan çok Ha. sevdim iyi biriymişsin falan gibi mi Şey oldu? demiş, kanlı bıçak mı? Yoksa en başta hani o Gördün pozitif dedim ben enerji oynamam alıp mı falan. Yok. Biz... hani onu merak ediyorum Sen mi aslında. cevap vermek istersin? İkinizden de alacağım. Son dakika belirlendiği Evet, için o evet. yüzden biz ilk başta şey olmadık hani ben acaba onunla mı partner olacağım falan gibi bir durum olmadı. Böyle oradaki çiftlikte öğrendik. Biz partnermişiz durumu. Öncesinde zaten tanışmıştık ve çiftlikte de eğitim sırasında karşılıklı olduğumuz zamanlar da Evet. olmuştu. Orada kendiliğinden artık manifest mi oldu bilmiyorum. Kendiliğinden yine orada da böyle beraber birlikte çalışıyorduk işte at binerken At falan biniyorduk, özellikle. O kılıç. güzel oluyordu yani ama ilk hissettiğim şey hiç negatif kötü bir şey olmadı benim için yani. Şey çok çabuk uyuştu bizde Dinç'le. O Evet. kafa yapısı ya da ne bileyim karakter analizi hani ben böyle düşündüm sen böyle orası çok match oldu yani bizim için. O yüzden ben çok mutluyum o konuda. Herkese de bu geçti gibi gözüküyor zaten. Evet bu arada. Evet, yani Sosyal medyada zaten- güzel Evet. yorumlar vardı. Ya burada bence de hani temelde aslında insanların daha çok benim oyunculuk eğitim aldığımda da mantalite olarak da şey olarak bakıyorum ben. Ben hissedersem karşı taraf da hisseder. Şimdi baktığımız zaman işte sosyal Hı hı. medyaya ya da geri dönüşlere hissediyorlar. Biz de gerçekten aramız Evet. iyi ve o ilk sahne o kadar zorlu olmasına rağmen direkt tık 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 aslında o gün tekte belirlendi. Yani bu İlk sahnemizde anlaştık evet, direkt ilk yani. sahnede Evet. o Halime'yi nasıl ele aldı, ben Dursun'u nasıl ele aldım. İkimiz de birbirimize o mesajı verdik oynarken. Ve ondan sonra zaten biz mesela hani bunu şey olarak söylemiyorum. Tabii ki de beraber sahneye baktığımız oluyor sahne öncesinde ama gerçekten şeyiz yani. Sen işte evde ezberini yapmışsın, çalışmışsın, geldim. Ben evde ezberimi yaptım, çalıştım, geldim ve tık. Hani hiç bizim ikilettiğimiz çok belli belki sahnelerden yönetmenlerimizin istediği ya böyle bir şey de olabilir milerin dışında bizim bütün sahnelerimiz gerçekten içeriden geldiği gibi tık 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 Evet. tık tık akarak gidiyor. O yüzden de ben de çok mutluyum, çok şanslı Bunu olduğumu yakalamak düşünüyorum. zordur. Ya işte evet ya vakit Ya geçirmek evet. önemli. Bir de yani ben kendi gözlem yeteneğime güveniyorum. Dinç'i ilk gördüğümde hatta şimdi ben senin gözünden anladım duygularını diyordum yani direkt yani. Mesela Direkt onu bazen dedim. o zaman istiyor, alan istiyor kendine. Öyle durumlarda ben mesela direkt hani şey yaparım. Ya da o bana çok yardımcı oluyor. İşte bazen ben çok böyle düşünüyorum oldu mu olmadı mı daha iyi olabilirdi Dinç. Sence bu nasıl oldu? O diyor yani rahatla merak etme gayet iyiydi. O Önemli konuda olan da rahatlatıyor o. mesela. Çok iyi hissediyorum ben. Şey oluyor böyle bir tık. Kalıyorum oluyor. böyle. Anlıyorum Yapamadım uzaktan galiba şey falan. yani. Hayır yani ulan bir tane daha olsa aslındayı düşünüyor. Tamam, Aslında evet. gayet çok güzel çıktı. Yani ben hani partner olarak da Evet. değil hani Dursun olarak da hissettim, Dinç olarak da hissettim. Zaten hissedilmese hissedilmedi denilecek. Yani Evet. her şey çok okey. Hani modunu düşürme, canını sıkma. O çok önemli bir şey çünkü oyunculukta. Yani o enerjinin düşmesi bu benim için de geçerli. Hani Sena'dan örnek veriyorum ama hani ben de bazen oluyor hani ulan daha iyisi olabilirdi dediğimiz Tabii oluyor mutlaka ama oluyordur. Destek. tabii ki de Evet. destek yani aslında partnerliğin oluyor. Hem sahnede destekliyorsun hem kesinlikle. kat dendikten sonra desteklemen gerekiyor. O yüzden işin özü toparlamak gerekirse ben çok mutluyum, çok şanslı Ne hissediyorum güzel. kendimi böyle Çok partnerim keyifli. olduğu için. İnsanın bütün günün neredeyse birlikte geçirdiği Yani insanla evet. iyi Evet. anlaşabilmesi çok değerli bir şey. Az önce biraz bahsettik aslında ama hani bu set anılarından falan. Ben böyle unutamadığınız bir gün bir anı var mı bize anlatabileceğiniz diye sormak istiyorum. Böyle spesifik herhangi bir anı. Şu günü çok zorlandık ya da çok güldük, çekemedik falan gibi herhangi bir olay olabilir. Bende mezarlık sahnesi Ha, var. evet. Yani
az önce de bahsetmiştik belki hatırlıyorsunuzdur. Havanın soğukluğu beni inanılmaz yordu. Ve tepedeyiz, esiyor, yağmur ve kar yağıyordu ya. Sonra kar yağdı evet böyle yani Kar sulu kar. yağıyor. O dönemler. Evet tam o dönemler böyle. Bir de uçurum kenarı böyle etraf açık bir yerde çektiğimiz için sağ olsun her yerden de rüzgar Tabii, tabii. geliyordu. Bir de aşırı duygusal bir sahne ve ben böyle dondum artık. Yani mimik böyleyim. Böyle o beni çok zorlamıştı. Orada işte yine atlarla zorlandık. Hava çok soğuyunca onlar da huzursuz oluyorlar. Yani yazık üşüyorlar Evet. onlar da. O yüzden onları kontrol etmek çok zor olmuştu. Bir o var. Bir de benim attan düşüşüm var. Benim kendimce evet. Klasik yani bu sette herkes Evet. yaşamıştır bunu zaten. Kat dedikten sonra ben böyle bir tur atmak istemiştim. Rica etmiştim. Sonra çok da ağaçlı bir alandı. Bayağı 4 nala giderken pat diye ağaca çarptım ve 4 nala evet, giderken Allah'tan bir kontrol de. düştü. Ha, iyi Evet, o bari. yüzden sıkıntı olmadı yani. Ucuz atlattık diyebiliriz. Bunları hatırlıyorum ben şimdi. Ya benim aslında set hani sahne haricinde çok fazla böyle zorlandığım bir alan olmadı. Yani genel olarak şeyde mesela kötü olmuş. Şimdi Halime'nin beni okladığı bir sahne var. Ama o sahnede gerçekten düşüyor. Ben hani demin de bahsettim yani dublör mublör kullanmadan kendim yapayım kafasında bir insan olduğum için. İşte öyle yere minder koyalım. O olsun bu olsun. Ben o tarz şeyleri çok istemiyorum. Hani düşeyim kendim. Biraz fazla düşmüşüm. Eve gittim akşam dizlerim nasıl ağrıyor. Çünkü diz çöküp yere yığılıyorum. Bir de Halime beni dövdüğü her sahnede bir şekilde ben diz çöküyorum. Yani Yani yerde evet, sürüklenemiş oklamanın öncesindeki aksta da vardı o. Acımıyor sana galiba. Tabii yani şeyi söyleyeyim mi? Ne? Ha evet. Söyle canım. Halime'nin beni dövdüğü bir tane sahne var işte oklanmadan önce kafama çuvalla vuruyor falan böyle yerden yere vuruyor beni. Orada yumruk atıyor bana. Gerçekten attı. Ama Yani mesafe ayarlayamadı yüzüyle. evet. Ben diyorum ağzında bir kan tadı var kestik oldu tamam mı? Ama bir gariplik hani bu makyajdan değil bu başka Bir bir baktım, şey. Bu kanı kanıyor. tanıyorum ben. Bu Bir tadı baktım biliyorum. aynen buraya öyle bir oturmuş güzel sağlam. Ya tabii ki de hani o an şimdi ikimiz de sahnedeyiz falan vurdu. Sadece böyle milisaniye birbirimize Göz baktık göze oynamaya kaldık. devam ettik. Yani hiçbir şekilde kesmeden. Bozmadınız. Çünkü ya işin şeyi bu yani sonuçta Gerçekçi bu işi olmuşsunuz. çekiyoruz Olan yani. olmuş zaten. Evet, İstediğin yani. oldu işte diyordu ya Evet. kır diyordu kırıyor. Ya gerçekten hani dublörsüzlüğün hani Allah istedin. tabii evet yani. Rica ederim. Evet teşekkür ediyorum. Ya, çok sağ ol. Sen de olmasan. Ama günün sonunda çok keyifli olduğu için de yapmak istemiyor insan yani. Böyle ne bileyim eve gidiyorsun dizlerin ağrıyor. Aksiyon çekiyorsun omzun Evet, ağrıyor. ya, Yani normalde fiziksel. hayatımda hani spor yapan falan bir insanım ama şimdi setten fırsat da bulamıyorsun. Sadece sette Evet. yaptığın hareketlerle o kas ağrını gideriyorsun. Bazen yoğun oluyor, bazen hafif oluyor. Tamam Evet. hafif haftalarda gidiyorsun da yoğun oldu mu çok sıkıntı. Geçen Bir geliyor, evet. omzum tutulmuş sabah uyanıyorum böyle. Niye? Yarın bir daha. Ne oldu? Kılıç çevirdik. Yani bir tane kılıç çevirdim diyor omzum tutulmuş falan. O birazcık zorluyor ama. Biz yaşamıştık ya çiftlik zamanı. Ben rüyamda anlatmıştım Dinç'e dedim böyle bir şey yaşadın mı sen ben mi yaşıyorum acaba ilk defa? Rüyamda bir ara şöyle uyandım. Böyle vurarak uyandım o rüyamda bana ve da oluyor çok. dedim ay ne oluyor falan oldum böyle. Yani savaşıyordum resmen rüyada. Daha Ben ilk de. bir ayda oldu yani. Benim his bu bana. işle başladı. Uykumdan diye uyanmalı. Gerçekten. Düşman yaklaşıyor. Ay, rüyamda Halime'yi görüyorum dövüyor Evet, falan ya beni. gerçekten işliyor Ay, öyle insana. mi? Çok mu dövüyorsun sen? Ya biraz- Bu kadar da değil ya. Sadece Halime değil. Sadece Halime olsa iyi. Abilerinden de Ha biraz benden çektim. evet ama totalde Ya yok tabii Biraz- ki de ben yine çok keyif alıyorum. Gibi o yani hani aileye kabul edilmeye çalışan Damat. sıradan Damat önce adayı. bir Halime'nin dayağını yedik sonra bir abilerin kız sıradan. evinizde. Aynen. Öyle. Her dönemde böyle hiç Evet değişmiyor. ama çok keyif. Gerçekten çok keyifli. Yani tabii ki de bir sürü şeyin oluyor ama Tabii, temelde tatlı, acı çok şey bakarsan yaşanıyor. evet ama ben çok mutluyum. Çok keyifli yani eğlenceli. Yapılan editlere rağmen. Evet. Şimdi az önce biraz kayıt öncesinde konuşmuştuk. Bir ihanet durumu oldu sahnede. Evet. İşte şimdi sonrasında şu an düzeltilmeye çalışılan bir durum var. Ben şimdi birazcık sizden bahsetmek istiyorum. Hı hı. Karakterlerden bahsettik. Biraz da Tamam. sizi tanımak adına. Biraz da aşk konuşmayı seviyorum. Özellikle bir partner varsa burada bir Evet, çifti evet. canlandırıyorsa. Şimdi önce sizin için aşk ne ifade ediyor? Hani karakterinize benziyor mu sizin de bakış açınız? Onu bir sormak Hı hı. isterim. Bir de o ihanet çok ihanet olarak görmese de Hiç siz affeder miydiniz bir partnerinizden aldığınız herhangi bir ihaneti? Herhangi bir şey olabilir ihanete dair. Yani tabii şöyle bir şey var. Olaya bağlı ama çoğunlukla yani olaya bağlı deyip de bunu geçmek istemiyorum tabii ki. Hani bir yere kadar anlamaya çalışırım. Hani
empati yaparım. Aynı şeyi koyarım kendimi. Baktım bana artık ters geliyor bazı şeyler ya da bunun doğrusu bu olmamalı. Hani herkesce de böyleyse orada yani Halime gibi dayağımı da atarım diyormuşum. Yok tabii ki orada gereken hani konuşmayı ya da durum şart neyse ona göre değerlendirip tepkimi veririm diyebilirim. Yani O ama zaman- kolay kolay da şey yapmam. Nasıl diyeyim size, Affetmezsin. affetmem evet. Ama affedilebilir ihanetler vardır diyorsun. Yani diyelim. Dediğim gibi boyutuna ve olaya bağlı diyebiliriz yani. Tabii. Evet. O biraz değişebilir. Merak ediyorum buradan gelecek cevabı da. İhanet affedilmez. Kesinlikle affedilmez. Çünkü ya o bir huy. Hani o karşı tarafın karakteri. Hani ne kadar affedersen affet bir daha yapacak onu. Ama şu benim demek istediğim, bölüyorum. Mesela yalan atması. Ben Ona biliyorum bunu dönüyorum. yaşanacağını. Hayır Şimdi bak kardeşim falan. Şey olay yani mesela bana attığın yalan aslında hikayede de benim için iyi bir şey ya hani. Aslında sevdiğinden ya o yalan. ya evet de Hani bu tarz benim demek ha istediğim. tamam ama Hikayenin aynısı olursa Ha, gibi gibi affedilebilir yani. Aslında hani diyorsun. yine karşı tarafın iyiliği için atılan bir yalansa orada bir durumu olur. Benim içinmiş ya Ama orada deyip. beyaz da olsa bir yalan Ya da var. Ama evet ama niye yaptın ki diye de sorgulanır Hı. yani o. Neden denilir bence. evet de benim demeye çalıştım. Ben yalanla ihaneti birbirinden ayırdığım için. Ha tamam böldüm. Hani- kusura bakma. İhanet çok başka bir şey. Hı hı. İhaneti affetmem. Ama hani yalandır tamam okey bu benim işte sana söylediğim yalan tamam okey işte ne bileyim Halime'ye ben Beyoğlu'yum desem Halime beni takmayacaktı. Muhtemelen düşman belleyecekti. Daha böyle onun Hı. damarından gelebilmek için bu Hı. şekilde yaklaştı. Ha, bunu da doğru bulmam. Kesinlikle tasvip edeceğim bir şey değil. Ama mecbur kaldı o yani oraya sızması için yapması gerekiyordu. Karakter açısından bakarsak tamam. Evet. Yani bence haklı. Ama normal şartları sorduğunuzu düşünerek ben cevap veriyorum. Hani onun beyazı, pembesi, yeşili, grisi olmaz yalanın. Yalan yalandır yani. Yani senin iyiliğin için bile ufak bir beyaz yalansa da kabul etmem diyorsun. Ya ucunda ölüm olsa da doğruyu söyle bana. Hmm. Yani bileyim ne gerek var yalanla niye uğraşalım yani. Sonra bu sefer ortaya çıkınca daha kötü değil mi yani. Daha sıkıntı. Öyle ben anlamaya Yani. çalıştığım Hayır için yani soruyorum. ben de hani kendimi anlatmaya çalışmıyorum. Baktım ama hani hani kendini ortaya çıkarmaya Hı hı. çalışıyor. Yani şey yapıyor yani yalan hep bir de söylediğin yalanı unutmak da çok kötü bir şey değil mi yani? Hani yalan söylüyorsun bir de ulan bir şey söylemiştim ama ne Ben bu konuda ne söylemiştim. söylemiştim ya? Aynen ya. Hiç onlarla bence uğraşmaya gerek yok. Bir de aşk mı sormuştunuz? Evet, Hı. aşkın tanımını da aslında sizin için merak ediyorum O demiştim. tamamen aynı frekansta olmak bence. Hani o zıt kutuplar, mut kutuplar falan tamam lise zamanları okey keyifli geliyor insana da. Hayata güzel da cevap. hayata dair baktığın zaman gerçekten aynı dili konuşabildiğin, alanının hani işte ne bileyim aynı evdesin. Boş boş oturmaktan da keyif alabiliyor olman lazım. Gezecek olmaktan da keyif alıyor olman lazım. Bir şey söylemeden karşı tarafın anlaması falan. Bunların hepsi bence komple bakıldığında aynı frekansta olmak bence çok önemli. Peki şöyle mi? Yani çok iki zıt insan. Yani şu anlamda zıt işte. O beyazı seviyor, o siyahı seviyor. O gezmeyi, o oturmayı ama birbirlerini çok seviyorlar. O ilişki yürümez mi sence? Yo yürür tabii ki yürür ama Yorar. şey gibi oluyor bir şeyi oldurmaya çalışmak oluyor. Yani ben tamam okey çok aşığımdır çok seviyorumdur belli şeyleri tabii ki de derim ki tamam işte bu beyaz hayır siyah tamam siyah derim. Ama bu nereye kadar böyle gidecek? Yani ben uzun ve sağlıklı bir ilişki bazlı düşünüyorum. Hı hı. Yani hayatım boyunca bunu yapabileceğine inanıyorsan tabii ki de yap. Ama ben aşk bir yerde kendimle bitiyor mu diyorsun? alakalı hani bir noktada artık şeye dönüyor çünkü bir noktada bence. Hayat arkadaşlığına dönüyor ya. Evet. O noktada da tamam tabii ki de anlaşamadığın konular olacak. Kimse birbiriyle %100 meç olamaz yani böyle bir şey mümkün değil. Yani. Ama çok zıt olmak da hani evde de sen bunu dedin, hayır bunu dedin, hayır bunu yaptık, şunu yaptık falan. O biraz insanı bence yeteri kadar zor bir hayat yaşıyoruz zaten. Tüketiyor diyor. Hani dönemsel olarak hayatsal hani her şeyle çok zor. Bari burada bir huzur bulalım ya. Hani ben biraz o kafadayım açıkçası. Hani burada da Tabii beraber huzur bulmak. Ha. Ben de tanımı yapacaksam odur yani. benim burada da için. böyle çatışacaksak birbirimizle yorar ya. O zaman en yakın arkadaşımla da Ya aslında birlikte zaten olayım benim mı? için Ama en yakın arkadaşlıktır ya. Evet o Evet ya yani. bence en yakın arkadaşlıktan çıkan ilişki en güzeli. Yani tanıdın, kafa dengisin, oldu, tık 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 aşım daha sağlıklı geliyor. Hani o şey gibi gördüm ve vuruldum falan. Tabii ki de birini çok beğenebilirsin ama bir de tanı yani. Bir de bir ona bak. Hani sadece dışını görüp de Evet. ben okeyim sensin falan şov o geliyor. zaten- Ben evet ilk Tabii. görüşte aşka inanmam mesela ben o yüzden. Yani. Ha. Ben tanıdıkça, zaman geçirdikçe, Aynen, Arap konuşma. bence de öyle. Geçirdikçe, zaman geçirdikçe oluyor yani o. Beraber bir şeyler yapmak zaten. Yani o yaptığın şey çok basit de olsa, atıyorum çay içmek beraber.
O daha keyifli oluyorsa odur bence aşk yani. Ya da dediği gibi boş boş oturduğunda ikimiz de atıyor. Diyelim ki telefona bakıyoruz ama o an çok keyifli hissettiriyorsa sana, en ufak şey bile çok mutlu hissettiriyorsa bence odur diyebilirim yani. Bu iş için de öyle yani. İlk görüşte aşka inanır mısın sen? Çok düşün. Nefes nasıl verdim ama değil mi? İnanmam ya. Sen de inanmazsın. Yani şöyle, inandığım hepimiz yani belli yaşta insanlarız. Sonuçta belli görmüş geçirmişliğimiz var. Hani ilk görüşte aşka inandığımı zannettiğim zamanlar oldu ama onların çok sağlıklı olmadığını fark edince çok da inanmaya gerek yokmuş. Bir yere varmıyor'ya geldi aslında hikaye olarak yani. Biz bunu konuşsak sabaha kadar konuşurmuşuz Tabii. gibi Evet, hissediyorum evet. şu anda. Çok malzeme varmış gibi de arka planlarda ama programı da Evet. süresinde de Tecrübe çok diyelim aşırı. yani hayat. Evet doğru haklısın. Bir de ders almak önemli. Doğru. İnsan yaşadıkça bazen tabii bazı ki. şeyleri daha iyi anlıyor. O zaman kısa sorulara geçeceğim. Hayatınızdan neyi çıkarırsak geriye hiçbir şeyin kalmayacağını düşünürsünüz. Ama bu sizi siz yapan yani aile gibi falan hani tabii ki onlar hepimiz için önemli olan şeyler. Onlar harici sizi siz yapan ne giderse geriye hiçbir şey kalmaz. Benim aynı anda mı başladık? Ben düşünüyordum. Benim için hedeflerim ve amaçlarım yani herkes için böyle tabii ama mesela ben böyle bir noktaya odaklanıp gitmeyi çok seviyorum yani. Bir şey böyle işaretleyip ya burası ya deyip. Çünkü her sabah kalktığımda ondan güç alıyorum. Yani hedeflerim ve amaçlarımı çıkartırsak zaten bence Doğru. bir şey kalmıyor. O beni ayakta tutan şey oluyor yani. Evet güzel bir cevap Oradan oldu. hırsımı alıyorum. Benim de sınırlar herhalde yani. Aşmak istediğim noktalar oluyor. Ama genel hatlarıyla ya insanın karakterini belirleyen şey sınırlarıdır ya. Onu alırsak çok böyle karaktersiz kalıyormuşuz gibi geliyor bana aslında. O yüzden sınır derim herhalde ben. Evet bu da güzel bir cevap oldu bence. Çevrenizden kendiniz hakkında en sık duyduğunuz şikayet nedir? Çok Bunu ki birbirinize de fevrisin cevap diyorlar bana. verebilirsiniz. Çok fevrisin Fevri diyorlar. misindir? Evet. Bunu kabul etmiyordum da ettim artık zamanla. Ettim diyorsun. Çok duyunca dedim ki var herhalde Doğru bir demek. doğruluğu galiba. Ya şöyle aslında bence haklıyım. Sadece dile getiriş şeklim, reaksiyonum birazcık bazen şey olabiliyor. Hani Olabilir. nasıl ya falan oluyor. Hani o birazcık problem oluyor. Anladım. Onun dışında çok duymadım bir şikayet. Yani ben de duyduğum arkadaşım ve ailemde içine atma oluyor yani. Ben biraz kapanan bir tipim. Böyle hemen duvar örerim, şey yaparım. Bir sorun varsa İçine evet yaşarsın. içime. O da bazı şeyleri çözmek de zorlaştırıyor ya. Hani atma, konuş, anlat o oluyor birazcık. Ya da işte hani aşırı her şeyi çok en ince ayrıntısına kadar ya herkes düşünür tabii ki ama bende biraz fazlaya kaçıyor bu ara ara. Çok en ufak bir konuda bile. Hani şey diyorlar ya Sena o kadar da değil artık onu da düşünme ya falan oluyor. O yüzden oralar iki şey diyebilirim hani. Takıntı derken hemen soruya geldim. Hmm. Takıntı derecesinde bir huyunuz, bir özelliğiniz var mı? Yok sen varsa söyle ben düşünüyorum. Ben bir şey netleşmeden, demin de dedim, bir şey Evet. netleşmeden yani atıyorum bugün buraya geleceğiz, saat kaçta geleceğiz? Bana bunu söylemen lazım. Ya mümkünse bir gece önceden söylemen lazım. Ya ben bunu bileyim. Yani şey oluyor çünkü. Şimdi sabah işte, ya da sete gideceğiz. İşte prodüksiyon o gün beni alacak. Sabahleyin abi 9.45'te geleceğim diyor mesela. Bana onu bir önceki gece söylemen lazım. Ya ben sabah 6 alarm kuruyorum. 6'dan itibaren bekliyorum. Bana o mesaj geliyor. Heh diyorum geri uyuyorum. O biraz hayatımı zorlaştırıyor benim. Evet. Hani ben biraz şeyimdir. Spontane yaşamayı aslında severim ama plan programda iyi ya. Yani Zor biraz. öyle olmalı yani. O yüzden hani evde otururken hadi çıkalım dışarıya çok okey. Evet. Babam Çok da iyi mesela anladım. öyledir. Hep bana şey derdi. Oğlum 3 gün mü gelmeyeceksin? 3 gün gelmeyeceğim de ama 3. gün gel. Yani ya da 6'da mı geleceksin eve? 6'da geleceğim dediysen 6'da gel falan. Ondan da herhalde birazcık böyle Geçmiş bir olabilir. geçmiş bir şey. Muhtemelen en büyük takıntım odur. Onun dışında çok fazla. Bir de arada böyle bazen geliyor o da çok nadir. İşte oturuyorum sohbet ediyoruz falan. İşte burada tam köşelere cuk oturan şeyler vardır. İşte altlıklar, bardaklar falan. Hani şöyle konuşurken ister istemez onu bir milimetrik yapma ihtiyacı hissediyorum ama çok nadir. Arada geliyor yani. Evet arada Olur o olabiliyor. kadar. Olabiliyor. Sena da merak ettim. Ben de ya rutine ben çok rutin aynı şeye çıkıyor aslında da genel olarak. Atıyorum işte sabah böyle bir işte ben kalktım ettim işte kahvaltımı yaptım falan filan. Bu düzen bozulduğu an benim dengem de şaşıyor. Yani o kafama mesela koyduğum şeyi o gün bir şey oluyor ve ani bir şekilde bozuluyorsa eğer diyelim ki ben o günü şöyle hayal ettim. Ben kalktım kahvemi içtim şöyle böyle ama ani bir haberle benim onu yapamamam
Hani bu sadece bundan bahsetmiyorum. O benim şeyimi bozuyor diyebilirim. Dengeni Dengemi bozuyor. bozuyor. Tabii buna zamanla alıştım çünkü iş gereği işimiz bir anda olan bir şey. Yani her şey aynı olan bir şey. Yeri geliyor setin erken alınıyor. Bir anda Yani mesela. gibi gibi. Tabii, Ona tabii. alıştım. Öyle Bu şeyler çok oluyor. eskiden vardı. Şimdi tabii çalıştıkça geçti Tabii. ama onun haricinde şu var. Az önce de dediğim gibi ben sabah ne olursa olsun illa bir iki bir şey yer çıkarım. Yani çıkmıyor, onu yiyemiyorsam kötü hissediyorum kendimi. Hani kahvaltı yapmadan çıkamam gibi bir huyum var diyebilirim. Bunu hiç ben kendime gelemiyorum. Sabahları kahve içiyorum. Onun gibi ama hani illa bir iki bir şey atarım Hı hı. ederim. Onun dışında takıntım başka öyle çok yok ya. Asla tahammül edemem dediğiniz o şey nedir? Bak yine aklıma geldi, o kadar tahmin edemiyorum. Ya karşı tarafın beni anlamama konusunda diretmesi mesela. Hani bu gerçekten arkadaş ortamlarımda falan çok vardır çekip gittiğim yani. Ya çok basit bir şey söylüyorum. Ya bu anlaşılmayacak bir şey değil. Yani anla da bunu da yani. Hani dediğin nokta olur ya böyle. Ya beni şu an nasıl anlamıyorsun? Gerçekten herhalde karşı tarafa kendimi ya anlatamadığımı hissetmek. Yani o kendimi anlatamıyor olmak da olabilir. Karşı tarafın anlamıyor olması da olabilir. Bu ikisini kesinlikle tahammül edemiyorum yani. Onun dışında her şeye bir şekilde tahammül ederim de Bu çok zor. çok zor benim için yani. Sena. Ben de ya bir ortamda hak geçmesi tarzı şeyler. Haksızlığa tahammülüm yok. Haksızlığa hiç tahammülüm yok. Kabalığa hiç tahammülüm yok. Bu tarz şeylerden gerçekten direkt yani çoğu zaten olumsuz şeyler de kimin tahammülü olabilir diyebileceğimiz tabii şeyler yani. O tarz. Merak ettiğim soruya geldim. Ağzınıza asla sürmediğiniz, kokusuna bile tahammül edemem dediğiniz bir yemek, bir yiyecek var mı? Ben her şeyi yiyorum arkadaşlar. Gerçekten Ben biraz mi? pis boğazım. Hiç her yemek şeyi. seçmiyorum. Yani Aa, her türlü. her İşte türlü sulu sebze, yemekten tut şey, sebze, meyve. hep- Onları bir dönüştürür, karıştırır bir Sakatat şekilde. falan. Evet. Hepsi. Severim. Hepsini yiyorum Aa, yani. Hiç ayırmam. Güzel. Ya Bana benim da büyük problem. Aa- Büyük problem bu. Ağzıma sürmem değil de tercih etmeyeceğim iki tane şey çok alakasız gelecek. Biri enginarı çok yemeyi tercih etmem. Ben. Ay çok severim. Ben de severim. Bir de tarçına karşı bir antipatim Tarçın var. bende de var. Ben sevmiyorum. Yani böyle Çok güzel salep boza falan hani bunların üstüne tarçın Benziyoruz. yapıyorlar ya yani gerek yok. Bence de. Sizin Hiç damak gerek yok. zevkiniz yok. Ya da böyle mesela bir yerde elma geliyor ortaya. Mesela elmanın üstüne tarçın. Ya tamam anlıyorum metabolizmayı hızlandırıyor okey de ya gerek yok, ben o elmayı sade yemek istiyorum. Yani o O yüzden tarçın. erikte de var ya. Zevkler Erikte tuz da ben tartışılmaz. pek yakıştıramıyorum. Ha, ben de mesela- erik kendi Erikle olarak tuzu çok- yakıştıramıyorum. Hayır ben Evet. yakıştırıyorum ama. Arkadaşlar. Hayır bu arada bir dakika. Nasıl yani? Erikle tuzu ben de yakıştırıyorum da bir yerden sonra Yok, çok hayır. yoruyor. Yani o diş hassasiyetini. Çilek şeker de- okey de erik niyeyse bilmiyorum. Ama Aa. çok insan seviyor. Çok insan Ben bir şeyleri karıştırmayı bırakalı uzun zaman Ben oluyor en galiba. çok yaptığım şey ona üstüne şöyle Hmm. birleştir ekmek arası. Ben öyleyim birazcık. Gerçekten öyleyim. Acıktı şu an. Evet, çilekle pudra şekeri falan da mesela çok uzun süredir hani yok. Sade tık tık ye bitsin ya da işte erik tuz çok uzun süredir Şaşırdım yapmıyorum. erik tuza şu an. Hayır Ben- Şok severim oldum. bayılırım Bende yok. ama şeydir Bende yani. sakatat yok mesela. Aa. Sakatat. Ama kokoreç var bir tek. Onun dışındakiler yok. Favori. Kokoreç olsun zaten. Ama onu da her Favori, yerde favori. değil. Çok güzel bir yerde yemek. Biliyorum. Bildiğim yerde. Reklam olmasın falan diyorum. Evet reklam. Birazdan konuşuruz onları. Belli başlı Kokoreç yerlerde. candır ya. İyi ama sizin genel olarak çok hoşlanmadığınız, yemediğiniz, Evet, asla yok. yemem dediğiniz şeyler yok. Yok. o Yok konuda. şeyimdir yani. Ben Ay de bir şey daha aslında. söyleyeceğim korkuyorum. Ciğer asla yemem mesela. Ya bunu Sena- çok duymaya Sena çok başladım bu zorbalayacak arada. gibi. Ben duruyor. şu an terk ediyorum. Bunu çok duyuyorum ben Ya çok ciğer sevmeyen yemeğini. var. Ben Var bu ama arada. bayılırım ciğere mesela. Of ya. Yani. Hani bana Biz sınırım babamla yoktur benim. gideriz mesela derim baba hadi bugün ciğer günü falan deyip böyle ikimiz oturur. Sessizce ciğerimizi yer ve eve gideriz. Ben burayı Şu son dönemdeki tek favorim sushi. Çok geç fark ettim Güzel, birkaç yıldır evet. yiyorum. Keşke çok daha önceden yeseydim. Bak söyledikçe yine etap açılıyor mesela. Tabii, tabii. Sushi de benim hani "Abi Yemezsin bugün bir diye. sushi yiyeyim demem mesela. Ay canım. Hani Aa, bizim, arkadaşlarım evet, kız söyler zorla arkadaşlarım var. ağzıma chopstick'le sıkıştırırlar falan. Yani o Yok, çok biz ayrı sushi ama. date yapıyoruz direkt Evet, arkadaşlarımla biz de. mesela. Bunda Çok hiç güzel yok. oluyor. Çok muazzam bir şey bence. Ya bunun sonu gelmez Tabii geçiyorum. ki, tabii ki. Kıskanç biri misiniz? Evet. Bir şey söyleyeyim. Bu cevabı vermeseydi şaşırırdım gerçekten. O kadar Evet belli ediyor ki Dilçin insan. duruşu Böyle öyle. Bir saat konuşma yetiyor anlamak için. Ben evet biraz kıskancım. Sena, Ben de öyleyim ama gizli ben de. Belli etmem. kıskançsın. Ben çok ederim. 10 bunu. üzerinden bir puan versen 10. kendine. Oy. Tahmin ettim. Sena sen. Benim 6-7 ya. 6-7. İdeal bence Evet. 6 Yani ben o kıskançlığı... Ya şöyle kıskançlık derken hani ya, kıskançlık Daha yani. neyini Yani evet daha neyini anlatayım yani. Onu deme sebebim de kıskancım. Şimdi hani ben bunu 8 derim, 7 derim. Yarın öbür gün derler ki hani 7'ydi 8'di. Yani 10.
Son. Buyum Her şeyi yani. kıskanırım diyorsun. Kıskanırım ya. Şöyle sevdiğini kıskanmak gibi bir yerden ele aldım bu arada. Hani mal mülk kıskanmam kesinlikle Yok, öyle yok, bir ben yerden değil. sevdiğini Aynen kıskanmam. sevdiğimi çok kıskanırım ama. Cimri biri misiniz? Hiç değilim. Yok ya yani buna Varsa kim saçarım. evet der ki ya bir de. Bunu başkasına asla sormak gerekir de bence değilim yani. En çok neye para harcarsınız? Var mı böyle spesifik herhangi bir şey? Ben koleksiyon yapmayı çok seviyorum. Bu çizgi roman hastasıyımdır. Ben çizgi roman figürleri falan var ya. Onlardan topluyorum işte. Onlara çok para gider. Bir de işte forma. Son zamanlarda bir kıyafet olmaya başladı. Normalde hiç seven biri değilimdir. Hani çıkayım da alışveriş yapayım falan. Zaten benim hani alışveriş mantığım şey. Gidiyorum, beğendim, aldım çıktım. Hani hiç böyle dolandım, uğraştım falan. Zaten 3-4 Klasik tane erkek. mağaza var. Erkekler rahat zaten bu konuda ya. O yüzden kafa Gerçekten. rahat. Ama en çok figürleri harcıyorum. Güzel, keyifli. Bir tane sipariş ettim gelmedi hala. Kaç ay oldu hala gelmedi. Fena senin. Ya var. benim garip bir şekilde ev eşyaları. Yani ben Son böyle dönemde benim şu an tek Evet, favorim ev eşyaları. ev eşyaları yani böyle işte ben odamı mesela küçükken bile her hafta değiştirirdim şeklini işte bir minik bir tablo bir şey alırdım. Bir abajur Ha alayım, yani bir süs o eşyası. şu anda da işte tutmaya çalışıyorum kendimi. İşte bu salon olabiliyor, mutfak artık evin her yerine hani her gördüğümü alasım geliyor. Beğendiğim tabii ki. Hani hoşuma Koyacak gidiyor ev yer kalmadı eşyası. evde. Evet gerçekten tabii tutuyorum kendimi de bu konuda. Aldıklarını biraz yer Gezmeyi açıyor de musun? severim. Veriyor musun Ha tabii falan? yer açıyorum Yenisini işte. alıyorsun. Kimisini arkadaşlarıma diyorum hani kullanır mısın, ihtiyacına yarar mı falan filan. Ya da işte satıyorum direkt öyle oluyor. O daha mantıklı olabiliyor. Geldim korkulan yere. Korkular. Programımızın adı Yasemince İtiraflar. Hmm. Gelen konuklarımızdan bizim için ince itiraflar istiyoruz. Bize verebileceğiniz, hadi size de şunu Hı hı. söyleyeyim, bunu bilmezler benim hakkımda diyeceğiniz bir itirafınız var mı? Kıskançlık muhabbetinde bayağı büyük itirafta bulundum. Evet, aslında Sayılmaz bayağı aslında. öyle. Bayağı şu an manyak zannedecekler. Bununla ilgili beni. bir örnek bir şey varsa Ya yok dinleyebilirim. bu arada öyle bir şey değil. Sadece hani öyle bir anım yok yani aslında. Ama ya öyle itiraf diyebileceğim küçükken boncuklu tabanca. Hani senin istediğin itirafı vereyim sana. Küçükken böyle boncuklu tabancalar falan vardır ya çocukken hepimizin sokakta oynadığı. Onların böyle boncukları, bilyeleri ya da işte futbolcu stikerleri küçük küçük şeyler. Onları böyle bir aradan almayı severdim. Arkadaşlarımdan özellikle. Yani bir marketten gidip çalmak gibi değil de işte arkadaşlarımın mesela fazladan böyle kartları var. Aa bu bende yok bu futbolcu. Tık onu ben bir alayım. İşte boncuğum bitiyor şimdi kim gidecek kırtasiyeye? Tık oradan bir boncuğu alayım. Bir de şu son yıllarda bir çakmak. Eve gidiyorum 55 tane çakmak var cebimde yani. Niye bilmiyorum. Onlar falan var ama tabii kriptomani değilim. Onu söyleyeyim. Şu an araklama merakım yoktur. Ama bu üçü itiraf olarak sayacaksak küçük şeyler severim yani. Hem kıskanç manyak olduk hem hırsız olduk bu programda. Şaka Çok yaptık. mu söyledik acaba? Eyvah eyvah. Benim az önce işte düşündüm de biraz şu olabilir. Çocukluğuma, küçüklüğüme dair. Ben aslında aşırı utangaç, aşırı sessiz, kendi halinde bu okulda, sınıfta böyle hani çok böyle bulaşmayan, kendi 2-3 arkadaşı olan bir tiptim. Sonradan işte bir şeyler oldu Ne ve oldu? tam tersine döndüm ben böyle yani. O Sonra itiraf oyunculuğa olabilir. kadar, ekrana kadar Evet, gitti bu. evet. Bir ark noktası. Ya yani. evet insanlar önünde konuşurken falan böyle yani çok utanırdım. Ya bir şey isteyemezdim yani mesela böyle o hallerim vardı. Hocalar mesela işte soru soruyordu. Bildiğim soruya bile parmak kaldırırken ben tereddüt eden biriydim. Oradan buralara O diyelim. da o bende de galiba öyleydi biliyor musun? O bir eşik galiba. Oradan Belki de. oradan Ya, oyunculuğa evet, dönüyor zaten. belki Ben de. mesela fotoğraf çekilmeyi de hiç sevmezdim. Fotoğraf çekilmeyi bilmezdim falan. Sonra bir anda oyuncu bir şey Garip oldu. evet. Ya ben çok tedirgin olurdum konuşurken ederken hocalarla ya da işte okulda böyle toplu okuma olurdu ya sırayla herkes giderdi. Onlar çok gererdi beni mesela. Şu an keşke hepsini ben okusam yani. Öyle oradan oraya evrildik. Oradan oraya. Şiir okuyor Evet. sahnede. Evet. Valla şekilde. durgun başladık ama bayağı güle eğlene Evet. programı kapattık. Bitene Yavaş kadar yavaş böyle. biterken açıldınız Evet. böyle siz de. böyle biraz bir öyle. keyif. Evet biraz öyle Böyle oldu. evimizde sohbet ediyor gibi çok keyifli bir program oldu. İyi ki geldiniz o yüzden. Çok Ayaklarınıza teşekkürler. sağlık. Siz de iyi Çok konuk ettiniz, eğlenceli sağ olun. oldu benim için de.